Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir yemek hazırladım. İster sıcak, isterseniz soğuk olarak tüketebileceğiniz kırmızı mercimekli pırasa yemeğine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde yarım kilo pırasa kullandım. Pırasaların dış yüzündeki yapraklarını güzelce soydum. Yeşil ve beyaz kısımlarını ayırmadan verev olacak şekilde pırasaları doğruyorum. İsterseniz bu şekilde birer birer doğrayabilirsiniz ya da ikili üçlü nasıl istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Pırasaların hepsini bu şekilde doğradıktan sonra derince bir kasenin içerisine alacağım. 15-20 dakika boyunca sirkeli suda bekleteceğim. Bu tarifimde 1 adet havuç kullandım. Havucu ortadan ikiye kestikten sonra tekrar uzunlamasına kesiyorum ve rev olacak şekilde 1 santim aralıklarla doğruyorum. Bir adet kuru soğanın kabuklarını soydum, onu da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Daha önce pırasayı kırmızı mercimekli yapmadıysanız mutlaka bir kez denemelisiniz. Bu lezzet gerçekten çok güzel oluyor. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Doğramış olduğum 1 adet kuru soğanı ekledikten sonra soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bir diş sarımsağı soğanların içerisine küçük küçük doğruyorum. Sizler isterseniz bu aşamada rendeleme de yapabilirsiniz. Her iki malzemeyi 1-2 dakika boyunca karıştırarak kavuruyorum. Kavrulan soğanların içerisine 1 adet havucu koyuyorum. Havucun o güzel turuncu rengi çıkıncaya kadar kavuruyorum. Sirkeli suda bekletmiş olduğum pırasaları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Tencerenin içerisine pırasaları koyuyorum. Pırasaların diriliği geçinceye kadar güzelce kavuruyorum. Bu arada tenceremizin kapağını da kapalı tutacağız. Arada bir karıştırarak pırasaları kavuracağız. ...5-10 dakikanın sonunda içerisine baharatlarını katıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Baharatları sebzelere güzelce geçinceye kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 10 dakika boyunca tenceremizin kapağı kapalı şekilde pırasalarımızı güzelce kavurduk. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum.
Limon yemeğimize biraz ekşilik katıyor, lezzetine de lezzet katmış oluyor. Limonu da sıktıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Suyu da koyduktan sonra artık tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duruyor. Yemeğimiz kaynamaya başladı. İçerisine 1 fincan kırmızı mercimeği ekliyorum. Bu arada ocağımızın altı da kısık ateşte. Kırmızı mercimeği koydum, güzelce karıştırıyorum. Tekrar kaynayıncaya kadar tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine 1 adet küp şekerini koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Pırasalar ve mercimekler tamamen pişinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Tabii ki arada bir de mutlaka kapağı açıp karıştırıyoruz. ...20 dakikanın sonunda yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Bu yemeği isterseniz sıcak servis edebilirsiniz, isterseniz soğuk servis edebilirsiniz. Ben soğuk olarak servis etmeyi tercih ettim. Soğuk pırasayı servis tabağının içerisine koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Eğer ekşi seviyorsanız pırasa yemeğinize biraz daha limon sıkabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu güzel pırasa yemeğinin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bir kez denediğiniz zaman bu yemeğin favorisi olacaksınız. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz yemeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.